Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımızın algoritması açısından beğeni ve yorumlarınızı şimdiden eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde eski Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın F-35 meselesine ilişkin yapmış olduğu son açıklamaya gideceğiz. Hulusi Akar Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrasındaki sürece ilişkin konuştu. Şu an F-35 ne durumda? Türkiye ne yapacak sorusuna güzel cevaplar verdi. Detaylar şu an karşınızda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir gazetecinin F-35 savaş uçakları ile ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti. F-35 konusu üzerinde başka boyutuyla çalışıyoruz. Orada Amerikalılarla daha önce yapılan bir konsorsiyum çalışma vardı. Bu çalışmada bir şekilde malum konulardan, sebeplerden dolayı konsorsiyumdan Türkiye'nin çıkmasını istediler. Biz çıkmayacağımızı söylediğimiz zaman oradaki konsorsiyumu lağvettiler. Kendileri çıktı. Şimdi bizim orada bir hesabımız var. Hesabımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde F-35'e ihtiyacımız olmayacak ve F-35'e alternatif olacak şekilde hem diğer dost müttefik ülkelerle hem de yerli ve milli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor diye önemli açıklamalarını sonlandırmıştı Hulusi Akar. Birinci bölüm diye belirtmiş olduğu bir hesap kısmı var ya, orada kastetmiş olduğu şey aslında uzunca bir süredir merak edilen olaydı. Bileceğiniz üzere F-35 konsorsiyumuna Türkiye katıldıktan sonra o konsorsiyuma ciddi meblağlar yani yatırmıştı. Ciddi paralar harcamıştı o konsorsiyuma. Tabi Hulusi Akar'ın ilk derdi, birinci hesap olarak belirtmiş olduğu dert, Türkiye'nin o vermiş olduğu paraların ya nakit olarak alacağız veyahut da F-16 Blok 70, hatırlayacağınız üzere anlaşmamız vardı. Orada o para o şekilde kullanılacak. F-16 Blok 70'ler bize gelecek, gelmesine de Türkiye acaba hangi şartlarda F-16 Blok 70'leri ABD'den talep ediyor? Bu konuya ilişkin Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne demiş ki, arkadaş sen bana F-16 Blok 70 vereceksin ya, onun üzerinde hiçbir şekilde ben ABD yazılımı görmek istemiyorum. Sen sadece F-16 Blok 70'in gövdesini ve motorunu ver bana. Ben içerisindeki tüm elektronik aksamı kendim takacağım demiş. Sadece gövdeyle motoru versinler. Biz zaten elektronik aksamı, işte radar, aviyonik sistemler, her şeyini biz kendimiz takacağız. Bizim derdimiz bu şekildeymiş diyorum ve devamında Hulusi Akar'ın özellikle de hani F-35 almaya istekli değiliz. Zaten açıklaması sonrasında geçtiğimiz günlerde ABD'de yine F-35 düştü. Sizler için mesela bugün karşıma çıktı sosyal medyada. O F-35'in düşme anlarına ulaştım. İsterseniz kısa bir video karşımıza bir gelsin. Siz böyle var ya Türk milletinin ahını alırsanız böyle burun üstü tepedaklak çakılırsınız. Videoyu izlerken içinizden geçenleri ben az buçuk okudum. O konuda sıkıntı yok. Yani bizim memleketçek nasıl ah ettiysek, gerçekten de hani nasıl bunlara bela okuduysak 2018 yılından beridir kıymetli dostlar F-35'ler 10 adet kazaya karıştı. Ayrıca ABD'li performans kurumları bundan sonraki süreçte artık F-35'lerin güvenilir bir şekilde rahatlıkla uçmayacağını belirtiyor. Hatta F-35'lerin artık uçuş süresinin kısıtlanacağı, daha az böyle F-35'lere yer verilecek, örnek veriyorum F-22 Raptor'lar görev alacak bundan sonraki süreçte. Yani bunlar dahi tartışılmakta. Şimdi sizlere sormak istiyorum, videoyu hep birlikte izledik değil mi? Kıymetli dostlar, bizim geçtiğimiz aylarda Milli Muharip Uçak Kaan gerçekten de kazasız belasız, Allah'ıma şükürler olsun, ilk uçuşunu gerçekleştirmişti değil mi? F-35 ilk uçuşunu 2006'da gerçekleştirmiş. Yani yaklaşık 18 senedir F-35 uçuyor ama görmüş olacağınız üzere yani son 2018 yılından beridir adamlar 10 kez burun üstü F-35'i çaktı. Yani bu ne anlama geliyor? Milli Muharip uçağımız Kaan ilk uçtuğunda aşağıda ben yorumlar okuyorum. Evet, zaten bir çoğunluğu hani gururdu yorumların. Hani herkes diyordu Allah razı olsun ama bir tarafta diyordu işte yok efendim kuyruk niye oynuyor arkada? Yok efendim bilmem işte o uçağın burnu ne? Tekerler niye içeri girmiyor? Paraşütü neden açıyor? İşte paraşüt
paraşütsüz inemiyor mu? Bu yorumları gördükten sonra yahu adamlar 18 senedir uçak uçurtmaya çalışıyorlar. 10 kere düşürmüşler. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah'ım göstermesin ama Milli Muharip uçağımız Kaan'ın başına, yani olabilir bunlar. Bu tür süreçler olsaydı neler derlerdi ya, yemin ediyorum demediklerini koymazlardı. Bunlara rağmen Türkiye'deki bu negatif enerjiye rağmen, belli bir kesimdeki negatif enerjiye rağmen işlerimiz maşallah nazarlar değmesin tıkır tıkır işliyor. Ama o çok özendikleri ABD'liler, o çok özendikleri Batılılar burun üstü uçaklarını çakmaya devam ediyorlar. Ayrımını lütfen iyi yapalım. Türkiye olarak biz aslında kolay bir şeyi başarmadık. Aslında bu uçak dediğimiz şey o kadar zordur ki süper güç ABD bile 2018 yılından beridir 10 kere F-35'i burun üstü çaktı. Bunları kıyaslamanız açısından söyledim. Durumun ciddiyetine varalım. Hadi şimdi son olarak müjdeyi de paylaşayım. Milli Muharip Uçağı Kaan mevzusunu kapatalım. Milli Muharip uçağımız Kaan'ın burnunda kullanılacak olan yerli ve milli teknolojimiz olan AESA radarı Murat Vaat'ı hatırlar mısınız? Onun ön tasarı faaliyetleri bugün itibariyle bitti. Milli AESA radarımız Murad'ımız, yani mesela önümde liste var. Akıncı'ya, Anka'ya, Kızılelma'ya, Hürjet'e, yani hepsine Allah'ın izniyle yerli ve milli AESA radarımızı takacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve devamında ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Türk teknolojileri sadece Türkiye sınırlarında değil kıymetli dostlar. Şimdi ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Mısır'a gideceğiz. Mısır'a sizce hangi Türk teknolojisini gönderiyoruzdur? Bir düşünün. Süre verdim. İHA SİHA dediniz ama bu seferlik İHA SİHA değil. Önümüzdeki Eylül ayında Mısır'da bir havacılık fuarı düzenlenecek ve çok tanıdığınız bir isim Mısır'daki o fuara katılacak. Detaylar bir karşımıza gelsin. Mısır'a hangi yakışıklıyı yolluyoruz hep birlikte öğrenelim. Geçtiğimiz günlerde ilk kez TUSAŞ'ın Kahramanmazan tesislerinden ayrılıp Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştiren, ardından Efes 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de de uçan Hürjet gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Yurt içindeki bu uçuşların ardından Hürjet ilk kez yurt dışında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Hürjet 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Mısır International Air Show'a katılacak ve yapılması planlanan gösteriyle yeteneklerini sergileyecek. Bu sınıfta bir uçak arayışında olan Mısır Hürjet'le ilgileniyor. Air Show kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle Hürjet ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek. Şimdi birazcık şahsi görüşlerimi belirteceğim. Hürjet muhabbetinde ben artık Hürjet'in ihracatıymış, işte dışarıdaki başka ülkelerin talebiymiş falan filan. Ben kıymetli dostlar özellikle Hürjet muhabbetine ben farklı yaklaşıyorum. Hürjet'te evet illaki başka ülkelere satalım, başka ülkelere ihracat yapıp para kazanalım ama Hürjet'te benim birinci önceliğim ne biliyor musunuz? Ben şimdi Konya'da yaşadığımdan dolayı kıymetli dostlar Türk yıldızlarının üssü, merkezi Konya bileceğiniz üzere. Şimdi burada her gün gerçekten de pilotlarımız test faaliyetine katılırken gözle görüyoruz. F-5 uçakları, yani kaç yıllık ABD üretimi F-5 uçaklarıyla Türk yıldızları dünyanın en zor hareketlerini, en zor akrobatik hareketlerini yapıyorlar. Ama gerçekten de hani bizim burada canımız burnumuzda. Korkuyoruz. F-5 uçakları yani sıkıntılı uçak olarak uzmanlar tarafından zaten dile getirilirdi. Yani Allah'ın izniyle inşallah Hürjetlerimiz şu Türk yıldızlarına bir verilsin. Yemin ediyorum ben yani yurt dışına ihracat yapsak daha sevineceğim. Çünkü çok kıymetli pilotlarımız onlar. Çok değerli. Aynı her pilotumuz olduğu gibi. Yani benim en azından Hürjet mevzusu açılınca aklıma şöyle kırmızı beyaz güzel boyanmış Türk yıldızları armalarıyla donatılmış bir Hürjet aklıma geliyor. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Allah'ım inşallah bir an önce Türk yıldızlarını Hürjet'e kavuştursun diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Efes tatbikatındaki dikkat çekici gelişmeye gidelim mi? Bileceğiniz üzere bugün itibariyle efsanevi tatbikat efsanevi bir şekilde sonlandı. Efes 2024 tatbikatı kapsamında bir adet Bayraktar TB2 SİHA'mızın başına gelen bir olayı sizlerle paylaşacağım. Efes 2024 tatbikatı kapsamında bir adet Bayraktar TB2 SİHA Dalaman Deniz Hava Üst Komutanlığı'ndan kalkıyor. 14.000 fit irtifada uçuyor ve 310 kilometre mesafe kat edip tatbikat alanına ulaşıyor.
geliyor. Buraya kadar her şey normalken kıymetli dostlar, hazır mısınız bombaya? Tatbikat alanında TCG Göksu Fırkateyni tarafından idare edilen Bayraktar TB2. Yanlış duymadınız. TCG Göksu Fırkateyni, yani gemi tarafından idare edilen Bayraktar TB2 17.000 fit irtifadan 2 adet Mamle akıllı mühimmat ile tam isabeti kaydediyor ve daha sonrasında üstüne geri dönüyor. Yani bu dediğimiz olayı dünya üzerinde gerçekleştiren başka bir devlet bulunmamakta. Siz artık TCG Anadolu'da nelerin kontrol edilebileceğini, Anka 3'ler, Kızıl Elmalar, siz bir düşünün sadece. Hazır Efes 2024 tatbikatına ilişkin konuşuyoruz ya. Şimdi sizlerin karşısına bir fotoğraf getirdim. O fotoğraftaki askerler şöyle uzaktan, meraklısı belki bilecektir ama bu fotoğraftaki 4 tane şahıs Amerikan askeri, arkalarındaki duran şey ise Amerikan askerlerinden daha ünlü olan bir araç, Bayraktar TB2. 800.000 saat diye de yazmışlar arkaya. Kıymetli dostlar, ABD'liler asla sahip olamayacakları, dünyanın fiyat performans olarak en iyi insan hava aracı olarak uluslararası literatürde kabul görmüş silahlı insan hava aracının önünde bu şekilde fotoğraf çekildiler. Sadece bu şekilde fotoğraf çekilirler. Biz izin verdiğimiz kadar. Çünkü bu teknoloji bizim. Siz bize nasıl F-35'i vermiyoruz dediyseniz, biz de canımız isterse arkada bulunan dünyanın en iyi teknolojilerinden bir tanesi olan Bayraktar TB2'yi vermiyoruz deriz ve arkanıza bakmadan toz olup gidersiniz. Birazcık dolmuşum, kusura bakmayın. Sadece bu şekilde fotoğraf çekilirler. Özellikle de YPG PKK büyük bir çakallık hazırlığında. Hani çakallık diyorum çünkü başka hiçbir açıklaması yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG PKK'ya Suriye'de seçimler için gerekli koşullar yok yanıtı geldi. Bilineceği üzere YPG PKK hemen oldu bittiyle kendi işlerinde işte sözde seçim yaparaktan Türkiye sınırında artık kendi devletlerini kurmanın ilk aşamasını gerçekleştirmek istiyorlardı. ABD'den bugün bu olaya ilişkin önemli bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, Suriye'de serbest ve adil seçimler için gerekli koşullar sağlanmadığını terör örgütü PKK-YPG'ye bildirdiklerini söyledi. Patel, Suriye'deki seçimlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen ilkelere uygun olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Hatırlanacağı üzere terör örgütü PKK-YPG, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde 11 Haziran'da sözde yerel seçim yapacağını duyurmuştu. Hani şimdi sürekli merak ediliyor ya kıymetli dostlar, Türkiye ne zaman Suriye harekat gerçekleştirecek? Mesela böyle bir seçimi yaptıkları gece daha sandıkları açmadan Türk ordusu, Türk tankları Allah'ın izniyle bu sözde seçim yapmış oldukları bölgelerde, yani bayraklarımız dalgalanacaktır. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Böyle bir olaya Türkiye asla ve katiyen hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Çünkü bunun hiçbir açıklaması yok. Kendilerince bir seçim yapacaklar. Daha sonrasında soran olursa, ya işte biz demokratik bir ortam sağladık burada. İşte biz buradaki halkın görüşünü dikkate aldık. Hiçbir şekilde bölgelerden zorla göç ettirdikleri Türkler, zorla göç ettirdikleri Araplar, hiç tabi bunları bilen Ezidi, Süryaniler, bunlar hiç söyleyen yok. Sözde bunlar kafasına göre gerçekten de hani zorla memleketlerinden ediyorlar insanları, daha sonrasında o bölgede seçim yapacaklarmış. Yok ya, bunlar olası bir seçim yapacak oldular ya. Seçim için artık kendi ortamlarında sandık koydular mı? O sandıkların kafasına mamleler patlatılır. Sandıklar hani patladı deyimi var ya, bu sefer sandıklar gerçekten patlar yani. Mamlelerle o sandıkları, o seçim yaptıkları binaları kafalarına yıkarız. Bunun bilincinde olmaları gerek. Harekat yani sadece birazcık öne çekilmiş olur eğer bu yaz falan seçim yaparlarsa, ama bu yazda da yine harekat beklentileri oldukça yüksek diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.